Ahtapotların 3 kalbi olduğunu duyunca aklınıza ne geliyor? Böyle sanki bir süper kahramanın turbo motoru gibi değil mi? Ama size desem ki bir ahtapot en hızlı şekilde yüzmeye başladığında ana kalbi yavaşlıyor, hatta bazen tamamen duruyor. İşte bugün bu inanılmaz hayvanın sırlarla dolu dünyasına dalıyoruz ve bu 3 kalbin aslında ne anlama geldiğini birlikte çözüyoruz. İşte bugünkü konumuzun merkezindeki soru da tam olarak bu. Bu üç kalp ahtapota durdurulamaz bir güç mü veriyor, yoksa aslında çok temel bir sorunu çözmek için geliştirilmiş dahice bir uzlaşma mı? Emin olun cevap sizi epey şaşırtacak. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce bu çelişkilerle dolu canlıyı tanıyacağız. Sonra hareket etmenin onun için ne kadar pahalıya patladığını göreceğiz. Ardından üç kalpli çözümün detaylarına ineceğiz. Bu motorun iklimle olan ilişkisine bakıp son olarak da bütün bunların nasıl bir hayatta kalma stratejisine dönüştüğünü konuşacağız. Hazırsanız dalalım o zaman. İlk durağımız ahtapotun o akıl almaz zekası. Gerçekten de bu canlılar okyanusların dahilleri. Hatta bazen sanki bu gezegenden değillermiş gibi hissettiriyorlar. Problem çözme becerileri, kamuflaj ustalıkları ve bitmek bilmeyen meraklarıyla bilim insanlarını bile şaşkına çevirmeye devam ediyorlar. Düşünsenize, kavanozları açabiliyorlar, alet kullanıyorlar, hatta kendilerine Hindistan cevizi kabuklarından mobil sığınaklar yapıyorlar. Ama işte bu inanılmaz yeteneklerin arkasında madalyonun bir de öbür yüzü var. Onları feci şekilde kısıtlayan gizli bir zayıflıkları. İşte şimdi o gizli zayıflığa, meselenin tam kalbine geliyoruz. Şöyle söyleyeyim, bir ahtapot için hareket etmek bizim için ağır bir antrenman yapmak gibi. Attığı her bir adımın ödemesi gereken yüksek bir enerji bedeli var. Neden mi? Gelin hep birlikte görelim. Ahtapotların temelde iki hareket şekli var. Biri, tehlike anında kendilerini roket gibi fırlattıkları o meşhur jetle yüzme, diğeri de kollarını kullanarak deniz tabanında sakince ilerledikleri sürünme. Şimdi size soruyorum. Sizce hangisi daha yorucudur? O ani fırlayış mı yoksa bu yavaş yürüyüş mü? Cevap hiç de beklediğiniz gibi değil. Evet, inanılmaz ama gerçek bu. O yavaş ve sakin görünen sürünme hareketi var ya, işte o, ahtapotun kalp atış hızını neredeyse ikiye katlıyor. Bu onun için o kadar yorucu bir aktivite ki, kısacık bir gezintiden sonra bile 10-15 dakika dinlenmesi gerekiyor. Yani en basit hareket bile devasa bir çaba demek. Peki bu durum aklımıza şu soruyu getirmiyor mu? En temel hareket için bile bu kadar enerji harcıyorsa, bu canlı avcılarla dolu bir okyanusta nasıl hayatta kalmayı başarıyor? İşte bu sorunun cevabı o eşsiz iç mekaniğinde, yani o meşhur 3 kalbinde gizli. İşte şimdi o meşhur 3 kalbin sırrını çözme zamanı. Ama baştan söyleyeyim, bu bir süper güçten ziyade çok temel bir mühendislik sorununa bulunan inanılmaz zekice bir çözüm. Gelin ahtapotu hayatta tutan bu motorun içine yakından bakalım. Sistem aslında şöyle çalışıyor. 2 tane küçük kalp kanı oksijen alması için solungaçlara pompalıyor. Bunlar ön hazırlık gibi. Ama bir sorun var. Kan solungaçların o incecik damarlarından geçerken basıncını büyük ölçüde kaybediyor. İşte tam bu noktada 3. ve en büyük kalp sahneye çıkıyor. Bu ana kalp basıncı düşmüş kanı alıyor ve onu bütün vücuda dağıtacak güce yeniden kavuşturuyor. Yani olay güç değil, basınç kaybını telafi etmek. Ve geldik işin en tuhaf kısmına. Ahtapot o jetle yüzme dediğimiz patlayıcı hızlanmayı yaptığında vücuduna kan pompalayan ana motoru, yani o büyük sistemik kalbi teklemeye başlıyor, hatta tamamen durabiliyor. İşte bu yüzden o hızlı kaçışlar sadece birkaç saniye sürüyor. Bu durum neden yorucu olmasına rağmen genellikle sürünmeyi tercih ettiğini de mükemmel bir şekilde açıklıyor. Çünkü sürünürken en azından ana motoru tıkır tıkır çalışmaya devam ediyor. Hikayeye bir katman daha ekleyelim. Mavi kan. Bizim kanımız neden kırmızı? İçindeki demir yüzünden. Ahtapotun kanı ise mavidir çünkü içinde demir yerine bakır bazlı hemosiyanin var. Bu kulağa çok havalı gelse de aslında fizyolojik bir dezavantaj çünkü bu mavi kan oksijeni bizim kırmızı kanımız kadar verimli taşıyamıyor. Bu da ahtapotun zaten kısıtlı olan enerji bütçesini daha da zorluyor. Bütün bu sistemin aslında çevreyle, yani iklimle ne kadar iç içe olduğunu görmek de bir o kadar şaşırtıcı. Bu motor adeta belirli iklim koşulları için özel olarak tasarlanmış. Bunu daha iyi anlamak için ahtapotların yakın akrabaları olan mürekkep balıkları üzerine yapılmış bir araştırmaya bakalım. Şimdi bakın, bu grafikte ne görüyoruz? Farklı sularda yaşayan mürekkep balıklarının kalplerinin enerji üretim kapasiteleri karşılaştırılıyor. Sol taraftaki soğuk Manş denizindeki mürekkep balığı. Sağdaki ise sıcak Adriyatik'teki.
Aradaki fark bariz değil mi? Sıcak suda yaşayanların kalbi soğuktakilere göre çok daha yüksek bir kapasiteyle çalışıyor. Bu da bize bu canlıların kalplerinin yaşadıkları sıcaklığa göre evrimleştiğini gösteriyor. Yani anlayacağınız ortada bir evrimsel alışveriş var. O verimsiz dediğimiz mavi kan aslında soğuk ve oksijeni az sularda gayet iyi iş görüyor. Bu da ahtapotu o zorlu koşulların kralı yapıyor. Ama madalyonun diğer yüzü var. Bu uzmanlaşmanın çok ağır bir bedeli var. Isınan ve asitlenen okyanuslar, yani iklim değişikliği, bu hassas sisteme sahip canlılar için ölümcül bir tehdit demek. Gördüğümüz gibi elimizde hem harekete hem de iklime karşı aşırı hassas bir motor var. Bütün bu fizyolojik sınırlar ahtapotun bir dayanıklılık sporcusu olmasını engelliyor. Peki o zaman nasıl hayatta kalıyor? Cevap kas gücünde değil, beyin gücünde yatıyor. Strateji. Şimdi tüm parçaları birleştirelim. Bir yanda hareket etmenin inanılmaz derecede yüksek bir maliyeti var. Öte yanda, evet, akıllıca tasarlanmış ama öyle süper güçlü de olmayan, hatta hızlanınca tekleyen bir dolaşım sistemi. Ve bütün bunlar bir araya gelince karşımıza tek bir net gerçek çıkıyor: ahtapot dayanıklılığına asla ama asla güvenemez. O bir maraton koşucusu değil. Bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Ahtapot, maratoncularla dolu bir dünyada yaşayan bir sprinter. Yani ne yapıyor? Kaba kuvvete veya dayanıklılığa bel bağlamak yerine aklını kullanıyor. Pusu kuruyor, kamufle oluyor ve enerjisini sadece en kritik anlarda kısa ve patlayıcı deparlar için harcıyor. Hatta bakın, size bunu kanıtlayan somut bir rakam vereyim. Araştırmalara göre ahtapotlar günlerinin neredeyse yarısını, yani tam %40'ını yuvalarında saklanarak geçiriyor. Bu bir tembellik değil, bu hayatta kalmak için geliştirilmiş bilinçli bir enerji yönetimi stratejisi. Hadi o zaman öğrendiklerimizi pekiştirmek için şu meşhur efsaneleri de bir çürüterek bitirelim. 1. 3 kalp sınırsız enerji demek mi? Hayır efendim, tam tersi. Hızlı yüzünce ana kalp yavaşlıyor. 2. Mavi kan büyülü bir şey mi? Hayır, sadece daha az verimli. 3. Her kalp aynı işimi yapıyor. Kesinlikle hayır. Aralarında mükemmel bir iş bölümü var. Özetle, ahtapotun 3 kalbi bir süper güç değil, kısıtlamalara karşı geliştirilmiş bir mühendislik harikası. Bu canlı, zayıflık gibi görünen özelliklerini bir hayatta kalma stratejisine dönüştürmeyi başarmış. Peki ya biz? Kendi sınırlarımızı aşılması gereken bir engel olarak mı görüyoruz, yoksa etrafından dolaşarak yaratıcı çözümler bulabileceğimiz birer fırsat olarak mı? Bence üzerine düşünmeye değer. Ama ahtapotlarla işimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Bu inanılmaz canlılar hakkında öğreneceğimiz daha çok şey var. Bir sonraki bölümde çok daha tuhaf bir soruya dalıyoruz. Ahtapotun kolları gerçekten de kendi başlarına düşünebiliyor mu? O zamana kadar kendinize iyi bakın.